Bugünkü konumuzu ele alırken ruh konusunu ve nefis konusunu ele alacağız. Ruh ve nefis kavramını bilmezsek bilinçaltı ve bilinç dışını anlatırken ki kolektif zihinle alakalı bilgilerimizi doğru yerlere oturtamayız. Merhaba, bilinçaltı konularını içeren yeni videomuza hoş geldin. Bugünkü konumuzu ele alırken ruh konusunu ve nefis konusunu ele alacağız. Ruh ve nefis kavramını bilmezsek bilinçaltı ve bilinç dışını anlatırken ki kolektif zihinle alakalı bilgilerimizi doğru yerlere oturtamayız. Biz bu alanda yapılan araştırmaları, bilimsel olarak nitelendirilen bilgileri hepsini araştırabiliriz. Özellikle dünya tarihine baktığımız zaman psikolojinin kurucusu olan Sigmund Freud'un bilinçaltı, bilinç dışı ve aide olarak 3 ana temaya ayırdığı bir bölüm vardır. Peki Freud bu açıklamayı yapmadan önce bilinç dışı ya da buna benzer konularla alakalı, yani bilinçaltı, bilinç dışı, aide vesaire gibi konularla alakalı bilgi dünyada yok muydu? Yani insanlar o bilgiler olmadan mı yaşıyorlardı, yoksa o bilgilerin isimleri biraz değişik miydi? Buraya bir bakmak gerekiyor. Olaya böyle baktığımız zaman ve yine bu alanda bizim için en önemli olabilecek kaynak Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'deki ruh kavramını bir incelememiz lazım. Kur'an-ı Kerim'deki ruh kavramını incelediğimiz zaman ruh yazan bölümleri tek tek baktığımız zaman, ruh konularını içeren alanlara tek tek baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki ruh kavramının insanın bireysel ruhundan bahsetmediğini biz fark ediyoruz. Yani biz deriz ya hani ruhuma hitap ediyorsun, ruhum şöyle, ruhum böyle şeklinde. Kur'an-ı Kerim'de ruhun tanımı bireysel değildir. Ruhun tanımı evrenseldir. Global bir yapıyı etkiler. Yani ruh dediğimiz kavram Kur'an-ı Kerim nezdinde bakıldığında daha çok evrenin ruhu şeklinde anlatılabilir. Yani tabiatın bir ruhu vardır deriz. Hani görünen yapısının altındaki metafizik işlevsel bir yapısı vardır. Ve bu ruha kolektif bilinçte denilebiliyor. Bazı modern spiritüelistler buna kolektif bilinçte de diyebiliyor. Yani bizim dışımızda global bir ruh var. Yani global, evrensel bir ruh var. Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ruh biraz da bu global ruhla alakalı. Mesela bir kişi şehit olduğunda, hani bizim şehitlik mertebesi dediğimiz bir yer vardır. Kişi vatanı için canını verdiğinde ya da bir olay sonucu, belli başlı olaylar sonucu vefat eden kişiler öldüğünde toplumda bir iz bırakırlar. O topluma bir bilinç kazandırırlar. O topluma bir ruh kazandırırlar. İşte bir insanın vefatı o topluma pozitif yönde bir olgu kazandırıyorsa, bir kişi iyilik yapmak uğruna, iyilik uğruna kendini feda ettiğinde, o zaman o kişi hani Kur'ani altyapıya göre makamen mahmuden konumunda cennetlik bir konum alıyor. Ve bu, yani bu fedakarlık mekanizmasıyla yaptığı için bu kişinin o enerjisel yapısı evrene yayılıyor. Ve özellikle bir kişinin mesela şehit olup olmadığına bazen böyle gündeme gelir ya, konuşurlar birileri bir yerlerde, işte şehit miydi değil miydi falan. Mesela bir bayan öldürülüyor ve o bayanın öldürülmesi bütün ülkenin gündemine oturuyor. Ya da işte bir kız çocuğunu öldürüyorlar ya da işte buna benzer bir şekilde haksız bir şekilde ya da adaletsiz bir şekilde birileri öldürülüyor. Ve o kişinin ölümü o toplumun zihninde ve o toplumsal olarak bir açılıma sebep oluyor. İşte o açılımı yaptığı yer, yani o toplumun zihninde o açılım yaptığı yer bizim kolektif bilinç dediğimiz, o topluma ruh kazandırılan alanda açılım yapıyor. Yani bir kişinin ölümü toplumsal olarak, toplumsal bir olgu olarak bir kitleye ruh kazandırıyorsa, bir bilinç kazandırıyorsa
Buna zaten şehitlik deniliyor. Ayrıca diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'de şehitlerle alakalı bilgiler veriliyor. Deniliyor ki onlara ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler ama siz göremezsiniz diyor. Buradan da çıkan sonuç şu: gerçekten şehit olan birisi topluma bir ruh kazandırdığında o kişi enerji düzeyinde yok olmadığı için, tamamen bilinçsel olarak da ayrışma girmediği için o kişi kendini ölmüş bilmiyor. Evet, şehitler kendilerini ölmüş bilmezler değerli arkadaşlar. Konu dini noktaya çok fazla kayıyor. O yüzden tekrar bilinçaltı noktasına gelmemiz lazım. Burada önemli nokta şu: kolektif bilinç iki türlüdür. Bir tanesi evrensel, yani Yaradan'ın o sistem üzerine gönderdiği enerji. Bir de o toplumda yaşayan bireylerin alışkanlıkları, toplumsal anlayışları, kültür dediğimiz olgunun oluşması kolektif bilincin bir olgusudur. Yani dünya genelinin kolektif bir bilinci var. Türkiye'nin bir kolektif bilinci var. Mesela biz Türkiye'den bahsederken astrolojik olarak baktığımız zaman Türkiye diyoruz, Akrep Burcu özellikleri var Türkiye'de. Var mı? Var. Neden var? Geçmişine çok bağlı. Geçmişinden koparmama var. Ondan sonra biraz uçkuruna düşkünlük var. Hani birçok unsur, Akrep Burcu'nun bir takım özellikleri, hani düşmanlara karşı böyle şeyleri var. Yani Akrep Burcu'nun birçok özellikleri Türkiye'nin haritasında mevcut. Tabii Türkiye'deki bu Akrep Burcu sistemi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra burcunda değişmeler oldu. Onu da ekleyelim bu arada. Konu çok dağılıyor. Ben de düşünüyorum şimdi nasıl toparlasam diye. Bizim bireysel olarak bir nefsimiz var. Bu nefsimiz, psikolojideki tanımı ego. Ego, insanın yaşadıkları olayları, neticeleri ve bir takım bilgileri tutan manevi, göremediğimiz bir yapısıdır. Ve ego varlığını insanın geçmişinden alır. Başka bir tabirle, geçmişiniz olmasaydı siz kimdiniz? Eğer sizin bir geçmişiniz varsa sizin bir egonuz var demektir. İşte bu ego oluşurken, doğru tuğlalarla, doğru dizilimle oluştuğunda sizin güzel bir egonuz oluşuyor. Doğru bakış açıları, olumlu bakış açıları, yaşadığınız olaylar vesaire, bunları bir araya getirdiğimizde olumlu bir sürece giriyor. Bazen de yaşadığımız olayları, başımıza gelen şeyleri doğru anlamlandıramadığımızda, doğru tepkiler veremediğimizde, doğru düşünceler üretemediğimizde o ego oluşumunda bazı sekteler ve problemler oluşuyor. Ki zaten psikolojinin incelediği asıl nokta burası. Yani diyor ki psikoloji, 6 yaşınıza kadar geldiğinizde o 6 yaşınıza kadar olan döneminiz bundan dolayı da diyor çok önemlidir diyor psikoloji. Burada ne yaptık? Biz ruh kavramını anlattım, nefis kavramını anlattım ve kolektif bilinç kavramını anlattım. Kolektif bilinçte dediğim gibi insanların bir kültür kavramının çıkmasını sağlayan o kolektif bir düşünce enerjisi vardır. Yani siz bir toplumda yaşıyorsanız, bir kültürde yaşıyorsanız o kültürün bir takım özelliklerini üretmeye başlarsınız. Oraya alışırsınız. İşte folklor dansından tutun da, işte evlilik kavramından tutun da, aile yapısından tutun da yemek kültürüne kadar birçoğu o toplumun kültürel yapısında bulunur. Ama o kültürel yapıyı kim üretti? O toplumda yaşayan insanların zihinleri üretti. O insanların zihinlerinin yaydığı enerjiler üretti. Toplumsal kolektif yapı dediğimiz olay bu. Ama bir de Yaradan'ın ruhunun inzal olması vardır. İşte o Yaradan'ın ruhunun inzal olması da oradaki bütün işletim sisteminin çekirdeğindeki çalışma konusuyla alakalıdır. Yani bir hücrenin vücudunuzda nereye gideceğini, ne yapacağını bilmesi ve ona bir takım özellikler kazandırması, adeta bir yapay zeka şeklinde bile belli gelişimleri sağlaması, kat etmesi hep bu Yaradan'ın, yani insanın bireysel olmayan ana ruh dediğimiz kavramla ilişkilidir. Egoyu açıkladık. Bir de zihin denilen bir kavram var. Bundan da birazcık bahsedelim. Zihin dediğimiz kavram
Bizim bir mikro işlemcimiz gibidir. Sürekli çalışır. Vır 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 çalışır. Ve bazen bunun susturulması gerekir. Bu susturmayı yapamadığınız zaman vücut stres hormonu çok fazla üretir ve mikro işlemciden yapılmış işlemler doğru, yanlış, iyi ya da kötü kavramlarıyla bizim bilinçaltımızda depolanmaya başlar. Astroloji, daha önceki vurgularımda da yaptığım gibi, bilinçaltı bir olay değildir. Bilinç dışı bir olaydır. Çünkü sizin bir ana bilinciniz var. Yani bireysel bilinciniz var. Bir de evrenin bilinci var. Evrenin bilinci bu kainattaki her şeyi belli bir yapıda, düzgünlükte, ekosistemde tutuyor. Hayatın bir bütünlüğü var. Yani ağaçlar, böcekler, çiçekler, fiziksel yapı, metafiziksel yapı, bütün yani zerreden küreye ilişkiyi ana bilinç yani Yaradan doğrudan ayakta tutuyor. Yaradan bazen sistemin içinde, bazen kendisini sistemin dışında tanımlıyor. Bunu spiritüalizmdeki inanç kavramlarını anlattığım videoda anlattım. Dolayısıyla da insanın bireysel bilinci bizim bilinçli olduğumuz, farkındalık dediğimiz konulara gündeme getiriyor. Ve biz bazen bu farkındalığımızı kaybediyoruz. Ve farkındalığımızı kaybettiğimiz zaman otomatik pilotta gidiyoruz. Ve bu otomatik pilot olduğunda bu otomatikleşme bazen bilinç dışı etkilerin etkisiyle biz davranmaya başlıyoruz. Bazen de bilinçaltımızda daha önce yaptığımız kayıtların etkisiyle hareket etmeye başlıyoruz. Evet, bu videodan biraz bir şeylerden bahsettik ve zaman içerisinde bu videoda bahsettiğimiz birçok konunun içine açıp genişletebiliriz, daha bahsedebiliriz, bunun üzerine sohbetler yapabiliriz. Eğer bu anlattıklarım içerisinde beğendiğiniz ya da işte merak ettiğiniz konular ya da işte bu konuyu biraz daha açar mısınız dediğiniz şeyler olursa bunlardan bahsedelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenip paylaştığınız için şimdiden teşekkürler. Videomu beğen tuşuna basıp beğenebilirsin. Paylaş tuşuna basarak sevdiklerinle paylaşabilirsin. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak istersen abone ol tuşuna bastıktan sonra yanındaki bu küçük zile basarsan yeni video